Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere takipçimin isteği üzerine boncuktan C yapımını anlatacağım. Hemen yapımında kullanılan malzemelere geçiyorum. Şöyle bir miktar 8 milimlik inci kullanacağım. Siz istediğiniz boyutta boncuk kullanabilirsiniz. Esneme yapmayan 0.35 numara misinamız var. Kesmek için de makas kullanacağız ve ürünü anahtarlık olarak kullanacaksanız anahtarlık aparatı, çanta için kullanacaksanız çanta aparatına ihtiyacınız olacak. Yapımına geçmeden önce kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayın. C harfimizin yapımına başlayabiliriz. İlk olarak 4 adet boncuğu şöyle misinamın ortasına taktım. Misinamın uçları şu şekilde eşit. Misinamın ortasına taktım. Çift taraflı kullanacağız misinamızı ve düğümleme yöntemiyle ilerleyeceğiz. Son taktığım boncuktan aynı taraftaki misinayı geçiriyorum. Düğümleme yöntemini de böylelikle anlatayım sizlere. Aynı taraftaki misinayı şöyle son taktığım boncuktan geçirdim. Burada bir baloncuk elde ettim. Bakın aynı taraftaki misinayı geçirdim. Baloncuk elde ettim. Bu baloncuktan da karşı taraftaki misinayı şöyle içinden geçiriyorum ve çekiyorum. Karşılıklı çektiğimde şurada bir düğüm oluşuyor. Burada oluşan düğümü şöyle çektiğim zaman ortadaki boncuğun içerisine alıyorum. Düğümleme yöntemimiz bu şekilde olacak. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Bu bizim birinci sıramız. Devam ediyoruz. İkinci işlem olarak, ikinci sıra olarak da diyebiliriz buna. 2 tane boncuk taktım. Tek tarafa taktım. Bakın C harfini şöyle iğme vereceğiz. Bunun için de şuradan dışarıdan boncuğumu taktım. İçerideki misinama takmadım. Herhangi bir tarafa, bu ikiliyi aslında herhangi bir tarafa takabilirsiniz arkadaşlar ama diğer ikilileri yine böyle ikili ikili devam ettiklerimiz olacak. Üçlü, ikili şeklinde devam edeceğiz. İğmeli yapmamız gerekiyor çünkü. Bunun için bu ikiliyi ne tarafa taktığınızı, hani iğmeyi ne tarafa verdiğinizi unutmayın lütfen. Şimdi ikinci boncuktan giriyorum. İkinci boncuktan girdim. Şu şekilde bir baloncuk elde ettim. Ve bu baloncuktan diğer taraftaki misinamı geçiriyorum. Çektiğimde düğümümü de araya aldım. 2 tane boncuk takıp ikinci sıramı C harfimde yapmış oldum. Devam ediyorum. Üçüncü sıra için bir tarafa bir boncuk, bir tarafa bir boncuk takıyorum ve üçüncü boncuğu da herhangi bir tarafa takıyorum. Misinam üçüncü boncukta kalacak. Bunu sağ tarafa da sol tarafa da takabilirsiniz bu üçüncü boncuğu. Ama şunları birer taraflı atmak zorundasınız. Üçüncü sıramızı üçlü yapıyoruz. Hemen şu üçüncü boncuğumdan giriyorum. Baloncuğumu elde ettim. Karşı taraftaki misinayı baloncuktan geçirelim. Ve 2 taraflı çekelim. Gördüğünüz gibi misinam 3. boncukta kaldı. Şurada bir tarafa bir boncuk attım. Bir tarafa bir boncuk attım. 3. boncuğu da herhangi bir tarafa atıyorsunuz. Ve misinayı 3. boncukta bırakıyorsunuz. Bu da bizim 3. sıramız. Devam edelim 4. sıra için. 4. sırada yine 2 tane boncuk taktım. İkisini de bir tarafa taktım. Bakın iğme vereceğim tarafa. Şuradan iğme veriyorum çünkü. Buradan iğme vereceğim tarafa 2 tane boncuk taktım. Hep bu taraftaki misinama takacağım bu 2 boncukları. Bunu unutmayın. Bu taraftakine takarsanız, yani birini bir tarafa birini bir tarafa takarsanız o iğmeyi veremezsiniz. Onu söyleyeyim. Şimdi ikinci boncuktan giriyorum. Sıraları da artık saymayacağım arkadaşlar. 4. sıra 5. sıra sizler artık takip edersiniz. Şöyle baloncuğumu elde ettim. Karşı taraftan misinayı aldım. Ve burada sıramı tamamladım. Devam ediyorum. Yine bir tane bir tarafa bir tane bir tarafa boncuk taktım. 3. boncuğumu da şöyle herhangi bir tarafa takıyorum. Misinamı 3. boncukta bırakacağım. Dikkat ederseniz bazen 2 bazen 3 boncuk takıyoruz. Bunlara dikkat edelim. Takip ettiğiniz zaman C harfi ortaya çıkacaktır. 3. boncuktan girelim. Karşı taraftaki misinayı alalım. Şöyle çektiğimde 3. boncuğum da kaldı. Bakın iğmeyi de veriyoruz yavaş yavaş. Devam edelim. 2 boncuğumu taktım. Bu kez ikili. Şimdi bir tane daha üçlü yapacağız. Yine birer boncuk attım ve 3. boncuğumu da şöyle herhangi bir tarafa attım. 3. boncuktan bağlıyorum. Yavaş yavaş harfimiz oluşmaya başladı. Devam edelim. Yine üçlü boncuğumuzla devam ediyoruz. Bir süre üçlü boncukla devam edeceğiz. Şurayı yapacağız çünkü yukarı doğru çıkacağız. 3. boncuktan girelim.
Üçlü yapmaya devam ediyoruz. Yine birer boncuk atıp üçüncü boncuğu da herhangi bir tarafa atıyorum. Bir üçlü daha atıyorum. Şimdi bakın 1, 2, 3, 4 tane üçlü attık buraya ikiliden sonra. Şimdi ikili ile devam edeceğim. Tekrardan harfimize iğme vermeye başlayacağız. 2 tane taktım. İkinci boncuktan giriyorum. Şurayı yapacağız arkadaşlar, bakın. Şurayı devam ettireceğiz. Üçlü ile devam ediyorum. İkili yapacağız. 2 boncuğumu taktım. Devam edelim. Üçlüyle devam ediyorum. Şu dönüşler üçlü ikili, üçlü ikili şeklinde arkadaşlar. Şöyle göstereyim. 2 tane boncuk taktım ve devam ediyorum. Artık son sıralar. Burada son üçlü boncuğumu attım. Şöyle göstereyim. Son üçlü boncuğumu attım ve direkt bağlıyorum. Son sıram çünkü. Bitti artık. Birkaç kez bağladıktan sonra şöyle diğer boncuklardan misinaları alıp öyle koparın. Burada 2 tane şablona ihtiyacımız var. Bunu izleyerek diğerini de yapabilirsiniz. 2 tane şablon yapalım. Birleştirme işlemi için görüşelim tekrardan. Birleştirme işlemi için hazırız. Hemen hızlıca birleştirelim. Şöyle harflerimizi sırt sırta vereceğiz. Zıt yönlere bakacaklar. Burada birleştirirken sizin görebilmeniz adına farklı bir yerden başlayacağım. Daha net görebilmeniz için. Şöyle sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. boncuktan şöyle aşağıya doğru misinamı geçiriyorum. Daha sonrasında burada hemen aşağıda olan misinama bir tane boncuk atıyorum ve buradan da sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. boncuktan bu kez yukarı doğru aynı misinayı geçiriyorum. Şimdi araya bir tane boncuk attık. Bunları bu şekilde şöyle çektiğimizde buradan birleştirmeye başlayacağız. Şimdi bir tane daha boncuk atıyorum. Herhangi bir tarafa atabilirsiniz bu boncuğu. Şöyle araya bir tane daha boncuk attım. Şöyle görünsün. Bu boncuğu da düğümleme yöntemiyle düğümlüyorum. Şöyle karşılıklı çektiğimde buradan birleştirmeye başlamış olduk. Burada yapacağımız işlem birer boncuk yukarı çıkacağız. Bir tane sağ taraftan, bir tane sol taraftan. Birleştirme işlemleri çok kolay. Bir tane sağdan yukarı çıktım. Bir tane de soldan yukarı çıktım. Araya bir tane boncuğumu attım. Şuradaki baloncuktan diğer taraftaki misinamı geçiriyorum. Düğümleme yöntemini artık öğrendiniz zaten. Bir de eğer sorun yaşarsanız düğümleme yöntemini diğer videolarımda, önceki videolarımda başlangıçlarda mutlaka anlatıyorum. Bilginiz olsun. Şimdi birer boncuk yine yukarı çıkıyoruz. Boncuğumuzu taktık. Baloncuğumuzu oluşturduk. Yine yukarıya. Birer boncuk yukarıya çıktım. Bakın şu boncuklardayım. Ve şu araya bir tane boncuk atıyorum. Tekrardan yukarıya çıkıyorum. Boncuğumu attım. Baloncuğumu oluşturuyorum. Baloncuğum oluştu. Karşı taraftaki misinayı aradan aldım. Çekiyorum. Artık yukarıda şunlardayım. Yine boncuğumu attım. Baloncuğumu oluşturdum. Karşı taraftaki misinayı içinden geçiriyorum. Şöyle. Ve burayı çekip düğümlüyorum.
Şimdi şuradaki boncuklara gideceğiz arkadaşlar. Ama nasıl gideceğiz? Şimdi artık diyor ki beni diyor düz bir şekilde yapamazsın diyor. Eğilip bükülüyor. Bunu ne yapacağız? Şöyle üst üste atacağız. Bu şekilde devam edeceğiz. Ben siz hani daha rahat işlemi anlayabilin diye biraz düz çıktım. Daha net görülsün diye. Şimdi burada yapacağımız işlem şu olacak. Şuradaki boncukta kaldık bakın. Şu aradaki boncukta kaldık. Şunlara gideceğim. 2'ye katladım. Katladığımda zaten onlar da üst üste geliyorlar bakın. Kenardaki boncuklar şöyle tuttuğunuzda üst üste geliyorlar. Bu üst üste gelenler üzerinden devam edeceğiz. İçeride de aynı şekilde dikme işlemi gibi bunu bu şekilde bakın hepsi karşılıklı denk geliyor zaten. Bu şekilde şuraya kadar başladığımız yere kadar dolanacağız, yapacağız. Bu harfin birleştirme işlemi çok kolay. Şuradan başlayacağız arkadaşlar kaldığımız yerden. Bu şekilde birleştire birleştire geleceğiz. Başladığımız yere kadar birleştireceğiz. Birkaç daha göstereceğim size bir de bu şekliyle. Daha sonrasında kamera arkası yapacağım. Hemen birer boncuk ön tarafa geçeceğiz. Şöyle birer boncuk öne geçtim. Araya hemen bir tane boncuk atalım. Yine tabii ki düğümleme yöntemiyle yaparsak daha sağlam olur. Bakın şöyle göstereyim size. Çekiyorum ve buraya da boncuk atmış oluyorum. Şimdi ne yapacağım? Öndekilere gideceğim. Öne aldım. Bir tane de bu taraftan alalım. Öndekilere gittim. Şu araya bir tane boncuk atacağım. Hemen atalım. Şöyle çektiğimde boncuğumu atmış oldum. Sistem bu şekilde ilerliyor. Gördüğünüz gibi biraz çekerken de zorlanıyorum arkadaşlar. Bu kısmı gösterirken. Harfimizi buradan başlayıp içeriden devam edip şurada başladığımız yere kadar birleştirelim gelelim arkadaşlar. Şuraya son boncuğumu attım arkadaşlar. Bakın sadece 2 tane kaldı önümde. Onları da hemen misinamla geçiş yapıyorum. Geçişimi yaptım. Bu bizim son boncuğumuzdu. Şurada birer tane kalınca o bizim son boncuğumuz oluyor. Tekrar araya zaten atmaya gerek olmadığını görüyoruz burada rahatlıkla. Şimdi buradan şu öndekilere geçişimi yaptım. Şu son boncuktan sonra burada bağlantı kurmam gerekiyor. Çünkü bağlantı yok. Burada öndekilere geçişimi yaptım. Sağ misinamı sağ taraftan, sol misinamı sol taraftan. Bir tane de şuradan ortadaki boncuktan geçiş yaptım ve burada 2 misinam da şu aralıkta. Burada hemen direkt bağlayacağım. Hem de bağlantı kurmuş olduk. Burayı sıkılaştırmış olduk. Şöyle birkaç kez bağlayalım. Harfimizin son şekli hali bu. Her tarafını birleştirdim. Birer boncuk atarak devam ettim. Şöyle içini dışını göstereyim arkadaşlar. Her yere birer boncuk atarak birleştirdim. Şimdi burada misinayı diğer boncuklardan geçirip öyle koparalım. Şöyle komşu boncuklardan geçirelim, koparalım. Bunu ben kamera arkasında yapayım. Daha sonrasında harfimize kaç tane boncuk harcadık ona bakalım, boyutuna bakalım. Harfimizin boyutlarına hemen göz atalım. Şuradan daha geniş bir yerden bakalım. Boy olarak 9 cm. En olarak da şuradan bakalım. 5,5 cm'de eni var. Yapımında giden boncuk sayısı 114. Bu arada isteyen takipçime çok teşekkür ediyorum. Sevgilerimi gönderiyorum. Şunu da eklemek istiyorum. Burada boncuk boyutu değişirse harfin boyutu da değişir. Bu boyutları özellikle veriyorum ki eğer küçük harf istiyorsanız küçük boyutta boncuk kullanın. Daha büyüğünü istiyorsanız büyük boyutta boncuk kullanabilin diye. Fakat boncuk sayısı tabii ki değişmez. 114 adet boncuğa ihtiyacınız olacak. Siz elinizde ne olur ne olmaz 120 adet boncuk bulundurun. C harfimizin yapılışı bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizler de beğendiyseniz kanalıma like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.